veriyoruz. Mesela 1-2 saat yemek yiyoruz falan. Yapma. O kadar çok yol kaçırdık ki anlatamam yani. O yüzden. Biz neden bu dağlara geldik? Neden evde oturmadık? Çok açım. Var ya sandık malzeme çıktı. Evet arkadaşlar olsa da bulduk kaldı. Böyle domateslerimiz var. Boğazcık köyünde caminin yanında otururken birileriyle sohbet ettik. Yeni toplamışlar, sağ olsunlar bize de ikram ettiler. Arkadaşlar çok fena tırmandık. Yani bugün full dağa tırmanıyoruz. Günaydın herkese. Bugün 3. sabahımız. Uyandık. Bir tuvalet, diş fırçalama vesaire hallettik. Bir böyle 5-10 dakika deniz kenarında oturdum. Birisi denizde yüzüyordu. Çok özendim ama hani bu havada ben henüz giremem. Şu an güneş olduğuna bakmayın. Sabah güneş daha dağların arkasındaydı o saatte. Serindi yani. Su da henüz ısınmadı burada. Bahar aylarında soğuk oluyor. Ama antik kentin içinde yüzüyordu ve böyle havuz gibi bir deniz. Mükemmeldi yani. Biraz onu izledim. Etrafı izledim. Şu dağları izledim. O kadar güzeller ki. Geldik. Şimdi çadırımızı topladık. Yani kurulmak ve tekrar her şeyi paketleyip yola koyulmak epey vakit alıyor. Sabah, aşkım saat kaç şu an acaba? 9:30. 1:30. Sabah 7:30 gibi uyandık aslında, 7-7:30 gibi, ama hemen kalkamıyorsunuz çok yorgun olduğumuz için, gözümüzü bile açamadık. Böyle 8'e doğru falan yataktan kalktık. İşlerimizi hallettik, işte tuvalet işleri. Daha sonra çantalarımızı hazırladık. Çantaları hazırlaması da biraz sürüyor çünkü akşam dağılıyor sürekli. Çadırı tekrar topladık, paketledik derken toplam 1,5 saat gidiyor sabah. Şu an saat 9:30. Birer tane protein bar yiyip yola koyulacağız. Bakalım bugün bizi ne maceralar bekliyor. Aperlai'de kamp yapmanızı kesinlikle tavsiye ederim bu arada. Yani su falan yok tabii ki. Likya yolunu yürüyorsanız kendi suyunuzu getirip burada yapabilirsiniz. Mükemmel, büyülü bir ortam. Yani hayranlıkla izliyorsunuz etrafı, öyle söyleyeyim. Aperlai bayağı batık bir şehir. Büyük ihtimalle üzerinde yürüdüğümüz yerin altında antik bir şehir yatıyor. Fena yordu ha. Hem de ne? Arkadaşlar çok fena tırmandık. Yani bugün full dağa tırmanıyoruz. Full çıkış, sabahtan beri ufak bir şok etti bizi. Ama iyiyiz yani, kondisyonlar artmış. Onu hissediyorum. Keyifler yerinde. Ben nasıl olacağım? Biraz susamışım. Güzel efor sarf ettik.
11'e 10. 12'de falan varırız herhalde tepeye. Evet. Bir bakayım mı neredeyiz? Bu en çok çıktığımız tepe herhalde ya. Burada tepeyi de gösteremezsin. Sonra iniş var. Sonra bir daha böyle zikzak. Ha, o gösterdiği yükseklik miymiş? Bence Ben öyle. acaba yoğunluk mu diye düşünmüştüm. İnsan yoğunluğu. Baksana bayağı. Yolda geçenlere soralım. Su nerede? Cemile çekiyor mu burada şu an? Çeker. O haritaya attık. Boğaz. İşte Boğazcık. Sarıymış. Orada su var mı bir sorsana. 1,5 litre suyumuz kaldı neredeyse. Arkadaşlar şimdi düzlüğe çıktık. O kadar dağa tırmandık, yani dağa tırmandık resmen. Çok yordu, çok zorlayıcıydı açıkçası. Neyse ki atlattık. Artık yolumuz şu şekilde. Suyumuz son 1,5 litre kaldı ikimiz için toplam. Boğazcık köyü var. Oraya gideceğiz. Orada camiden falan dolduruluyormuş sanırım. Market falan da varsa süper olur. Oradan bir suyumuzu yenilememiz gerekiyor. Yolda çok fazla insanla karşılaştık yine ama genelde sanırım insanlar başlangıç rotası Fethiye diye Fethiye'den başlıyorlar. Fethiye, Kalkankaş, Demre şeklinde gidiyorlar. Biz hem ters yaptığımız için sürekli terse kalan taraf biz oluyoruz. Sanki onlara çok rahat gibiydi. Onlar güle oynaya çıktı. İndi daha doğrusu. Biz ağlayarak çıktık birazcık. Ama neyse ki bitti. Şimdi artık önümüzde bir düzlük var. Yine ilerlerde küçük küçük tepeler var ama bu yürüyüşümüzün en zorlu tepesiydi. İleride şimdi küçükleri de hallederiz. Arkadaşlar selam. Şimdi şuradan Aperlay Tap'tan köyden geldik. Deniz kıyısından bayağı dağa tırmandık. Buradan böyle bir ana yola çıktık. Şimdi Boğazcık köyüne gidiyoruz. Sonunda düz bir yol bizi epey rahatlattı ve yokuş aşağı. Süper. Tüylerim ne kadar güzel uzun. Bana mı geliyorsun sen? Arkadaşlar yanlış yola girmişiz tam. Şöyle olduk, oradan çıktık. Hazır böyle yokuş aşağı yol görünce herhalde beynimiz direkt oraya gitmek istedi. Direkt o tarafa yöneldik. Uygulama offline indirdik. İnternet falan açık değil. Çoğu yerde de çekmiyor zaten. Yoldan saptığınızda bir 100 metre sonra falan size direkt bir alarm yolluyor. Sesle uyarıyor sizi. Dedik Allah Allah ne oluyor falan. Yanlış yola girmişiz. Şimdi tekrar yolumuzdayız. Boğazcık'a doğru ilerliyoruz. Biz neden bu dağlara geldik? Neden evde oturmadık? Çok açım. Gelmeyin, yapmayın. Yapmayın be moruk. Gözümüzde arkadaşlar yemek dönüyor. Ben Kaş'a dönelim. Güzel kahve yapan bir iki kafe var ya, hani merkeze gider gitmez direkt oraya gitmek istiyorum. Dün içtiğim kahve hiç güzel değildi. Ucuz olsun diye gidip en ucuz Türk kahvesini almışlar sanırım. Bir de büyük bardağı yapmış. Sulu suluydu yani. Onu hiç beğenmedim. Gözümde Amerikanolar falan dönüyor. Ya mahvoldum kahvesizlikten gerçekten. Her şeyin de değerini anlamış oluyoruz bu şekilde. Çalışırken ben böyle günde 3-5 shot espresso içiyorum en az. Yani en son böyle bazen midemi bulandırıyor yoğun çalıştığım günlerde çok içince. Şu an asla öyle değil. Bulunmaz bir nimet benim için ve deli gibi canım çekiyor. Yani her şeyin değerini çok anladık değil mi aşkım? Aynen. Temiz, rahat yatak. Evet bak bu çam sakızı kokuyor bu arada. Ben çözdüm bunu bak bir. Bebeğim çok güzel kokuyormuş.
Bu da çekmenin. Bayağı güzel kokuyor bu arada. Bayağı Damla sakızı kokuyor bildiğin. Damla sakız diyorum işte. Sakız, çam sakızı dedim. Yanlış demişim. Bunu ben eve götüreceğim. Hadi sen. Öyle yani her şeyin değerini çok anladık. Bir alacağımız duşu hayal ediyoruz şu an dönünce. Şöyle bir şey oluyor bence bize modern hayatta. Her şey çok ulaşılabilir yani. Giriyorsunuz, hatta gitmiyorsunuz bile markete. İşte direkt sipariş veriyorsun, evine geliyor. Hani yiyecek olur, içecek olur. Her şey yani hayatımızı idame ettirmemiz için temel ihtiyaç olan her şey elimizin altında. Sıcak bir duş. İnanılmaz büyük bir lüks şu an bizim için. Bunların değerini anlamak çok iyi oldu. Böyle zaten hani bunlar çok ulaşılabilir olunca bir şekilde doyumsuzluk oluyor ve gidip scrolling'de arıyoruz dopamini. Dopamin ayarlarımız bozuluyor. Biz şu an resetledik diye düşünüyoruz. Şimdi hala Boğazcık köyüne gidiyoruz. Yine ufaktan böyle yokuş çıkarak gidiyoruz. Hızımız biraz düşük. Şurada hemen yolu sağ tarafa doğru saptırırsak eğer Apollania diye bir köy var. Kendi meclisi varmış, tiyatrosu varmış falan. Aslında güzel bir yer. Sadece biraz yorulduk. O yüzden bu seferlik pas geçeceğiz sanırım burayı. Yolumuza devam ediyoruz ama güzel bir yere benziyor. Siz girmek isterseniz bilginiz olsun. Kafe varsa girelim mi? Aynen, Bence şöyle. vardır kafede. Türk Köyde mi? kahvesi. Bilemem. Köyde kafe ha. Vardır çünkü Likya yolu üzerinde bir köy. Arkadaşlar Boğazcık'a geldik sayılır. Şuradaki camiden su dolduracağız. Kafe varsa soracağım espressonuz var mı diye. Market varsa Etigong. Etigong ne ya? Uf, Abi, aşkım ya. biraz dopamin ya. Köye geldik şimdi. Tam bir köy gerçekten. Çok güzel. Market bakıyoruz. Böyle bir kamping alanı var. Şöyle güzel yapmışlar. Şuraya da su koymuşlar. Eğer konaklayacak olsak düşünebilirdik. Ama biz yola devam edeceğiz. Market yok. Geldik şimdi, burası cami. Burada da çeşmeler var. Şuraya da şöyle bayrak yaptırmışlar sağ olsunlar. Bir bakalım çalışıyor mu? Çalışmıyor. Hı, çalıştı. Süper. Umarım sürüyordur. Var ya sandım malzeme çıktı. Evet arkadaşlar olsa da burnum kanadı. Olsa da vücudu daha fazla dayanamadı. İyi bir de ilerledi. Bugün normal yürüyüşe devam eden ben burnum kanıyor da. Aşkım burnum benim normalde de kanıyor. Morartmışsın o kadar bastırma ya. Nasıl bastırdıysa burnum göçmüş. Ben değil. Merhaba. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Siz de mi yol yürüyorsunuz? Evet. Biz de aynen yolcuyuz. Hayırdır? Su doldurmaya geldik. Su doldurmaya geldik aynen. Küçük bir burun kanaması. Ha, benim de kafam Ondan kanadı. Yani şey, Kafanız mı kanadı? çünkü ağaca çarptım yürürken. Ha, evet ya. Kanadı ağaç şöyle, kanadı. evet. Çünkü eğilmedim. Geçmiş Evet evet geçmiş olsun. Sağ olun hepinize. Hangi istikamet sizin? Aperlayı. Aperla'yı. Tamam. Biz Nasıl de oradan orası yol? geliyoruz. Ha, Yol buradan bence güzel. O, Siz harika. şimdi çıktınız buraya değil mi? Buraya çıktım, Tırmandınız. evet. Orası daha çok iniş. Tamam. Ya birkaç defa daha çıkış, iniş, çıkış. iniş Kekova'ya var. varabilir miyim? Bugün kaç saat sürer? Yok. Öyle mi? Yolda ne? Ya Aperlayı kaç saat? hızımız nasıldır acaba bilmiyorum Onu ama biz bilmiyorum tırmandığımız için sabah Aperler'den çıktık. Biz yeni geldik buraya. Kaçta çıktınız? 9.30 gibi çıktık. Tamam ben giderim ya. 3 saat falan olmuş. Aperla'ya gidersiniz. Aperla'ya Aperla'dan da üç 3 saat, saat evet. daha Aperla'dan gitseniz belki Kekova'da olabilir. Orada ne var 3 saat sonra Aperlay'dan? Kekova mı var? 3 ağız 3 var. şahıs. 3 az Kekova. Aynen. 3 Aperler'de kalacağım. Aperlay'da kalacağım. Aperla'yı güzel bu arada kalmak için. Kalmak için Çadır, çok güzel. çadır var Deniz değil mi? Yok. kenarı. Çadır Çadır yok yok. mu? Ha. Çadır yok. Ha, uyku Evet. tulumu mu var? Yok. O da yok. Direkt çimento mu? Yok kalacak bir yer bulmam lazım. Şey, Çimento kalacak güzel. bir yer var aslında orada. Aperler'de Aperler'de vardı, kamping doğru. var bir tane. Bir Özel kamping vardı. işletme var. Rıza Bey aradım ama açmadı. Bir daha Purple arayacağım. Camping. Hmm. Bir isim aldım ama umarım yer bulurum. Bulamazsam
Böyle bir yere artık şey yapacağız, bir markın üstüne falan. Yok, Oradan bulun. sonra- Ya 3 ağza kadar yürüyün olmazsa. Olmadı Aperlerden evet. üç ağza 3 ağza yürüyün. yürümek mantıklı olur. Yani o yol da uzun bu arada. Aperlerden 3 ağza Ben 3 Aper'de saat durmak var. istiyorum. Nasip olsa hatta bir dakika bir Aper'de- daha. güzel, Purple, evet. Kampingden sesler geliyordu. Biz önünden geçtik. Büyük ihtimalle içeride aktif insanlar var yani. Orada kamp atanlar da oluyor. Olmadı bir şeyler rica edersiniz belki. Bir alayım tekrar umarım. Bu da çekiyor. Burada tuvalet var mı? Tuvalet evet şeyde arka tarafta. Arkadan Şuradan şöyle. şöyle. Oradan geldim mi görmedim. Tamam. Siz nerede? Biz Demre'den Kaş'a gidiyoruz. Yok yok ya nerede yaşıyorsunuz? Kaş'ta. Kaş'ta yaşıyoruz. Nerede? Kaş'ta. Kaş. Ha buradasınız zaten. Aynen. Ben de Kaş'tan yola çıktım. Peki biz Kaş'a bu Liman Ağzı'na falan bu gece varır mıyız? 7-8 gibi akşam. Sanki zorlar mıyız? Zorlar. Çünkü ben yolda kaldım. Yani biraz geç sanki. Yolda şeyi öneririm hocam. Bilmiyorum. Habesa ama onlar dolu şimdi. Bizim Siz çadırımız çadır var. falan var bizim. Tamam. Çadır varsa orada çadır ama şimdi konuklar var. Bilmiyorum çadıra şey yapalım ama yolda bir yerde de muhtemelen çadır Siz Hı hı. kamping mi mutlaka bakıyorsunuz çadıra? Yok. Yok. Biz direkt Tamam. Aynen deniz kenarı güzel Kuru. bir yerde kalıyoruz. Ufak dere, Orada kalacağız gibi. Ufak ufak dere. derede kalabilirsiniz. Orada İsa Bey var. hı hı. Kalma şeyi yok. Yani pansiyon tarzı bir şey yok. Hı hı. Ama bence kamping çok güzel atılır oraya. Çok güzel böyle hemen platformlar var. Bence çok güzel kalınır orada. Hatta ufak bir ada gibi hiç gittiniz mi oraya? Yok ufak Yok. dereye hiç gitmedik. Ufak bir ada gibi bir yer var. Hatta bence orası çok şahane. Orada Göreceksiniz. kalabiliriz. 2,5-3 saat sanırım buradan. Oradan da Kaş 3 saat gibi. Ee, 3 saat. biraz daha fazla olabilir. Hmm, Hmm. Tamam. Evet. Yürüyüş hızına da bağlı ama Ama siz çıkmışsınız ya belki biz hızlı ineriz. Çıkışla iniş Ha, çok fark ediyor. Olabilir. bilmiyorum. Çünkü iniş de çok zor bence. İnişte de dikkatli olmak lazım. Ben oturuyorum bütün bilgisayar başında o yüzden belki. Ben bir tuvalete uğrayacağım. Tamamdır Tamam. biz aynen bakarız. Yok şey yapmayın. Bence Tamam. güvenilir yerler buralar. Aynen. Geleceğim. Aşkım, bulgur pilavımız var. Bende mi gelirsin acaba? Şeyler var, balıklar var. Ne balığı? Dün yediğimizden basmati Başka? ton balığı, bir de kinoalı ton balığı var. Bir de bu var. Pilav, ben garnitürlü pilav alıyorum böyle. Bu mu? 2 porsiyon yer misin hepsini? Hmm, Hepsini yer misin? çok rahat diyorum aşkım. Hmm, Bir de giderken de Züber atsın. tamam. Ben de nohut yiyeyim o zaman. Neyi merak ettim insan biliyor musun? Kanı hu diyor. Keçiler bunu nasıl anlıyor? İşte Yani keçilerin nesilden nesile. anlayacağı dile çevirmişler, sese çevirmişler hayvanlara göre. Çünkü tavuklara ayrı söylenir. Öyle mi? Tabii keçilere ayrı, köpeğe ayrı. Hu'dan ne anlar keçi işte? İşte tepki verdiği sesi öyle bulmuşlar. Tepki veriyor yani. Bulmuşlar yani bunu. Bence bulmuşlar deneyimle. Böyle domateslerimiz var. Boğazcık köyünde caminin yanında otururken birileriyle sohbet ettik. Yeni toplamışlar sağ olsunlar bize de ikram ettiler. Böyle ufacık şeyler bile yoldayken çok fazla şeyiniz eksik olduğu için o kadar iyi gidiyor ki. Şu an ben de mesela bunu öğrendim ya. Eğer bir gezgin görürsem yürüyüşe çıkmış sırt çantasıyla yanında ne var ne yok verebilirim yani. İnanılmaz küçük bir şey bile çok fazla fark yaratıyor. Öğle yemeği yiyeceğiz şimdi. Ben nohutlu bulgur pilav yiyeceğim. Oğuzhan da garnitürlü pirinç pilav yiyecek. Ben ceviz çok seviyorum ya. Ceviz de yiyelim birazcık. Cevizli pilav güzel olur. Sana için at. Aa, su mu toplamış? Evet, 2 ayağımda official topladım. Neyse ki günümüz azaldı. Kuru. Pilav mı?
mi yiyoruz bu pirinçten? Evet. Evet. Benim kaşık biraz dandik çıktı da neyse. Hmm. Biraz çok kötü. Domates yiyeyim. Domates bayağı. Pilav at. Bayağı kötü bu. Anlıyorum. Hı hı. Hı. İkisi acık lezzeti kötü ama bu daha az kötü. Sulu yemek alacaksın ya bu pilavın yanına. Öğrenmiş olduk. Değil mi? Ya da pilav almayacağız. Bir dahakine ocağımız olursa zaten direkt pirinci alırız yanımıza, ben yaparım yani. Su sıkıntımız olmazsa Bence niye aşkım- yapılmış taşıyalım ki? Gideceğimiz yere çok bağlı bence ya. Hmm. Bir de oturup yemek yaptığımızı düşünsen yürüyemeyiz ki. Kendimiz hazırlarız evde. O daha iyi. Çok kötü ama. Baya kötü. Ben zaten pirince kolay kolay Bana ben balığı versen ben balık yiyeyim. Bunu yemeyeyim. yemeğimiz yok ama yani. Tamam. Akşam yiyelim balığı. Tamam. Sen bunu Kuru ye. yemiş ya. Tamam ya yemeye çalışayım yiyebilirim kardeşim. Yok ya, zorlama. Götürür bu enerji güzel. Bunu birlikte yiyelim, onu bırak. Bu yok karbonhidrat da. Domates sosu susam. Birbirimize dağ keçiliği sertifikası verdik kendi kendimize. Bu yollara bakar mısınız? Yani çok zor yürümesi. Sağlam bir ayakkabı şart. İnce taban ayakkabı direkt hissettiriyor tüm kayalık zemini. Yürümesi zor bir yoldayız. Neyse ki yemeğimizi falan yedik. Karnımız tok. Enerjimiz tamam. Buradan Boğazcık'tan çıkmıştık. Şimdiki durağımız Ufakdere. Şimdiki hedefimiz Ufakdere. Çok güzel olduğu söyleniyor. Bakalım gidince göreceğiz. Hi baby. Ha bunlar yabani herhalde. Evet öyle. Kulaklarında şey yok. Ay çok güzeller ya. İşiyor aşkım. Tüyleri falan çok güzel. Şunlar yanık duruyor. Nasıl gidiyor olsam da yol? Yol keyifli. Böyle bazen yakın bitmesi yakın gibi geliyor, üzülüyor. Sonra bir bakıyoruz daha oho bir sürü yol varmış. Öyle değişik bir yol yani. Evet, bazen çok az kaldı gibi hissediyoruz birden böyle tabelalardan, insanların söylemlerinden. Sonra bakıyoruz daha dünya kadar gidecek yol var. Sonra yani bitecek diye üzülmeye başladık bu arada birazcık, bunu da söyleyeyim. Bugün hızlı gitsek Kaş'a varabilirdik aslında. Ama varmak istemedik, biteceği için üzüldük. Yarın öğleden önce sadece yürüyeceğiz ve yarım günde Kaş'ta olacağız gibi. Ufaktan bir burukluk var içimizde. Ve şöyle oluyor tam olarak. Mola veriyoruz. Mesela 1-2 saat yemek yiyoruz falan. Yapma. Aşkım. Sapıyorduk bir yerden ya doğru. Çok geldik. Şuradan mı acaba? Yine uygulama öttü arkadaşlar. O kadar çok yol kaçırdık ki anlatamam yani. Uygulama biraz hayat kurtarıyor. Şuradan inelim mi? Geri çıkmayalım ama. Çıkalım ya.
Ama bu yol değişmiş. Bu kadının yürüdüğü yol değil şu an. Bak kadın buradan girmiş. Kadının girdiği yer yok şu an bak. İşaretli hatta orası. Gel. Buradan gel. Tamam. İzleri kaybettik. Size de bir ipucu olsun nasıl izleri buluyoruz. Şimdi bu taşlar var ya mesela. Üzerlerinde çok fazla turuncu leke oluyor. Bunlar da şu an o kadar yok. Buranın toprağı terrarosa turuncu renk olduğu için insanların ayak izleriyle geçtikleri yerleri hep turuncu yapıyorlar. Yolumuzu bulma taktiklerimizden birisi de o oldu. Koyulan bayraklar dışında bir üst üste dizilen taşlar var. Bir de bu geçtikleri yerlerin turuncu olması var. Şöyle inanılmaz tatlı bir şey oldu. Ben bu arada köpek için ölürüm, bayılırım. En sevdiğim hayvanlardan bir köpek. Bir köpeğin yanından geçtik. Böyle ufaktan da çekinerek geçtik. Hani dağ başında acaba çoban köpeği saldırır mı vesaire gibisinden. Asla öyle bir şey olmuyor. 2 tane köpeğin yanından geçtik. Hiç öyle bir şey olmadı. Yatıyordu hayvan. Hiç kalkmadı bile. Biz gittik. Tam böyle bizim uygulamanın alarmı öttü yanlış yoldasınız diye. O arada köpek arkamızdan havlayarak gelmeye başladı ama araya çok mesafe koyuyor bizi korkutmamak için ama havlıyor da. Etrafta da kimse yok, sadece bize havlıyor. Yanlış yola gittiğimizi fark etti ve hani bu yoldan girmeniz gerekiyor gibisinden yolun ağzında durdu. Ya böyle bir şey mümkün olabilir mi bilmiyorum. Çok alışmış olabilir çok fazla insan geçtiği için oradan. Yani bayağı bizi tam uygulamayla aynı anda uyardı. Çok tatlı bir andı. Bebeğim girdik mi yola? Ay şimdi şu an evet ama bence bu yol bozulmuş. Bakın mesela bundan bahsediyorum. Hani bu taşın üstünde normalde turuncu olmayacak bir taş. Şöyle göstereyim. Ekstra ayak gelen yerde turuncu var. Arkadaşlar burada full böyle taştan gidiyoruz ve bizi çok zorladı. Bebeğim şuradan. Yani tüm yol böyle bakın. Geçtikleri için turuncu. Ama yol böyle yani. Arada bir toprak patika bile yok. Biraz önce kaydım hatta. Buradan bir korktum, olsan tuttu. Yani sağlam bir bot şart. Yok, onlar çıkmamış bence. Yol biraz düzeldi, şükürler olsun. Buraya seni bir seveyim. Gel. Ha çağırdı. Arkadan koşarak geliyorlar aşkım bize doğru. Ne güzelmişti. Merhaba, çok güzelsin. Gandalf'a benziyorsun. Çok bakımlılar maşallah. Yes babe. Heh. Selam. Keçilerin her zaman gözleri değişti. Oo, baksana ne kadar çoklar. Arkadaşlar maşallah diyelim. 41 kilometre yürümüşüz. Oh maşallah. Şimdi yukarıda bir kale var. Oraya çıkacağız. O uzaktan gördüğümüz yıkık kaleyi gezmeye geldik şimdi ama tırmanması çok zor, çantaları. Hemen şuraya bıraktık. Keşke de aşağıda bıraksaymışız. Zaten ne olacaksa. Çünkü aynı yola geri döneceğiz. Şöyle bir yer. Yakından yine göstereceğim. Yıkılmasa olacakmış. Güzel bir şeye benziyor. Bayağı güzel duruyor. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world felt small and your hand
this late night chat, both of us knowing what it like that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars. When the world... Arkadaşlar şimdi Ürümlü iskelesine geldik. En son Roma Tower'a çıkmıştık. Oradan buraya kadar aralıksız yürüdük. 1 saat falan yürüdük. Bayağı tempolu yürüdük yol zor olmasına rağmen. Meditasyon gibi oluyor bu arada böyle kilitlenip yolda yürüyünce. Zaten yola da kilitlenmek zorundasınız. Yoksa yürünmüyor yani her yer kayalık. Üzümlü iskelesine geldik. Burada birer tane Türk kahvesi içeceğiz. Daha sonra da bizim gideceğimiz Ufakdere'ye sanırım 45 dakika 1 saat yolumuz kalmış. Kahvemizi içip çok oturmadan direkt yola koyulmayı düşünüyoruz. Biraz esiyor ama keyifli. Şimdi Ufakdere'ye giderken yine şey yalnız. Yükselme var. Sahil boyundan gideceksin dedi. Ufak tefek inişler vardı sadece dedi. Arkadaşlar, umuyorum ki bir yarım saat 45 dakika yolumuz kaldı. Tam gün batımında çok güzel bir manzarada gidiyoruz. Yolumuz biraz zorlu, as always. Ama keyfimiz yerinde. Ayak bileklerim biraz zorlanmaya başladı benim. Çok yüklendik bileklere. Onun dışında her şey yolunda. Ufakdere'ye gidiyoruz şimdi. Bayağı da yolumuz varmış. Cemina ile konuştuk aslında. Az kaldı demişti ama uydurmuş galiba sanırım. Ufakdere'ye giderken yolda böyle bir yer gördük. Sanırım burası eskiden bir işletmeymiş. Böyle yıkmışlar. Çok da iyi yapmışlar. Biri de içeriye böyle rantınız batsın yazmış. Çok haklı. Burada Kaş'ta da yaşadığım için ben çok fazla şeyi görüyorum. Asla işletme kurulmaması gereken yerlere, ev yapılmaması gereken yerlere ev yapıyorlar, kaçak yapıyorlar. Sonra piyango bazılarının başına patlıyor. Hepsinin de değil bu arada. 3-5 tanesine işletme izni vermiyorlar, yıkıyorlar vesaire. Sonra buna bir de çok söyleniyorlar. Biz neyle geçineceğiz? Ya sen yapılmayacak yere ev yapmışsın. Ne yapalım yani? Niye yapıyorsun ki? Hani buraların hepsi tarihi yerler. Hepsi sit alanı olması gereken yerler. Orada Likya yolunu koruma altına almamışlar. Bu da ayrıca bir ayıbımız. Keşke koruma altına alınsa. Çok fazla böyle özel yer gördük yolda. Daha da yapmaya devam edecekler büyük ihtimalle. Ve böyle kepçe falan giriyor. Mesela Kaş'ta liman ağzına da kepçe girecekti. Girdi mi girmedi mi bilmiyorum. Ya buralar insan girmediği için güzel kalmış yerler. Görmek isteyen bedeline katlanıp yürüyerek gelsin. Araçla gelinmez yani buralara. Burası dağ. Keşke koruma altına da alsak, almıyoruz. Almadığımız için de her geçen gün özel işletmeler burada artıyor. Ya burası bu arada dünyaca ünlü bir yer. Tüm dünyadan insanlar geliyor buraya yürümeye. Çok fazla yürüyen Türk de gördük ama bir o kadar da yabancı gördük. Yabancı oranı hatta %55. Türk oranı %45 diyebiliriz. Yabancı oranı çok daha fazla. Bu arada bu yolu da Kate Clove diye bir hanımefendi çiziyor. Bu yol aslında antik bir yol değil. Antik kentleri birbirine bağlayan bir yol. Bazı bölümlerinin eskiden kullanıldığı biliniyor. Ama tüm bölümleri antik yol değil.
birbirine bağlayan bir yol. Ama şahane yol yani. Yolda antik kentler mi ararsınız, kral mezarları mı ararsınız, gözetleme kuleleri mi, kaleler mi, her şey var yani. Kesinlikle koruma altına alınması gereken bir yol. Arkadaşlar yine çok tırmandık. Öleceğim. Oh. Az önce gösterdiğim böyle yıkık dökük bir yer vardı ya. Şurada falan kaldı deniz seviyesinde. Çok ciddi tırmandık. Artık yordu, 16. kilometredeyiz bugün. Artık yeter. 2 tane daha indik çıktık bugün resmen. 2 daha tırmandık bugün. Çok rahat. Saatte konuşamıyorum. Saatte yavaştan 7 oluyor. Artık kamp yapacağımız alana varıp çadırımızı kurmamız lazım. Devam. Arkadaşlar sonunda düz yola çıktık. Şükürler olsun. Dermanımız kalmamıştı. Ağzımızda bir iki lokma meyve bar attık. Züber'in böyle meyve barlar oluyor. Onlardan yedik. Öyle devam ettik yola. Şimdi böyle yokuş aşağı iniyoruz. Umut ediyorum ki maksimum 20 dakika içerisinde Ufakdere'deyiz. Hala Ufakdere'ye gitmeye çalışıyoruz. Yol bayağıdır böyle. Hatta tabelayı da gördük. Ufakdere mevki. Çok şükür geldik. Geldiğimiz yol hep bu şekildeydi. Rahattı yani. Ama kapıyı kilitlemişler. Özel mülk nasıl oluyor? Şuradan mı ineceğiz? Aşkım kapı kilitli. Aşağıdan mı gideceğiz bir? Haritaya bakar mısın? Evet, aşağı yoldan gidiyormuşuz. Aşağı yol bizi böyle bir yere getirdi. Buradan geçiyoruz. Bu arada buraya gelirken o geniş yolda hiç şey yoktu böyle. Kırmızı beyaz bayrak, Likya yolu işareti yoktu. İnsan var ama sen. Aynen öyle biliyorum. Merhaba. We made it. Ufakdere'ye geldik. Şimdi Abi burada nereye kamp atabiliriz? Ücretli mi? Ücretsiz bir yer yok mu? Tamam, tabelanın orası mı? Tamam. Tamam. Teşekkürler. Allah'ın dağı. Nasıl oluyorsa sahipli ol. Neyse, ücretli bir yerde kalmak istemiyoruz. Ben desteklemek de istemiyorum mesela. Bunun burada ne işi var yani? Bu ne çirkinlik. Böyle bir güzelliğin içinde. Burada kamp kuracağız hemen deniz kenarına. Çok güzelmiş sabah burada uyanmayı. Hayal ediyorum şimdiden. Gel. İşte bu. Arkadaşlar çok zor bir yolculuktu. Bayağı zorlandık. Ama çok güzel bir yer. Sadece çok pis. Deniz de pis yani. Kıyıya pislik vurmuş. Madem işletme var, işletme bari kıyıyı temizlese ama yok. Deniz kenarında kalmayı istiyoruz aslında. Ben çok istiyorum. Daha doğrusu böyle çadırdan uyandığımda böyle camı açıp burayı görmek çok hoşuma gider. Ama zemin hiç çadırlık değil. Burada uyuyamayız yani. Şu tabelanın orası dedi ya adam bir de. Çimler var ya, oraya bir bakabiliriz.
Çok yorulduk. Ya burada çok eğimli. Burada olmaz. Şimdi Senin gösterdiğin yer o zaman. Kamp ne kadar? 400 TL. şurada bir gece yatacağız. Adam gece yanıma Diğer gelirse, tarafa gece çok yanıma gelirse ben taşlı. uğraşırım seninle. Nasıl? Gece yanıma geldim ben uğraşırım seninle. Gece jandarma biz buraya çadır kurduk diye jandarma mı geliyor? Gece devreye geliyorlar. Hı hı. Şimdi geldiler 8 sonra bana, adam bana geldi. Çıkardık saydık kişi var. Kim diye sorduğunda ne cevap vereceğim onlara? Burası Likya yolu ya aslında alışıklardır çadır atanlara. Ya zaten hava karardı abi. Bizi taşta uyutma valla. Şeyimiz de yok, düzgün Bak. matımız da yok. Kaçı var ya bak adamın etrafı. Orada güzel bir sonra düzlüğe vardır. Geç onu kapatın. O telefon çeker. Bu telefon çekmez. Nerede? Buradan gidiyorsunuz bak böyle. Telefonla geçin. Hı hı. Bak şu tam arada şöyle geniş şey vardır. Bunu görmezsiniz. Buradan net görürsünüz orayı. Az İki ileride adanın yani. birleştiği yer gibi. Orayı mı diyorsun? Aynen var. Var düzlük vardır. Oraya senin yerin içinden mi geçti? Arkadaşlar sonunda kendimize kamp kuracak bir yer bulduk. Şöyle göstereyim. Oğuzhan taşları temizliyor şimdi. Şuradan gelmiş ufak derenin burasından. Şurası işletme. Geldik. O tabelanın oraya falan baktık ya. O arka tarafına azıcık arka tarafına kuracaktık. İşletmenin sahibi geldi buraya kuramazsınız. Jandarma devreye geziyor işte. Bana hesap sorarlar falan filan. Dedim ya burası Likya yol değil mi? Herkes yürüyor, çadıra alışıklardır yani. Ve böyle ufak derenin ufak dereye sıfır, denize sıfır bir yeri nasıl almışlar yani hani nasıl almışlar? Vallahi biraz tadım kaçıyor. Bir de tipler de hep aynı tipler. Hiç hoşlanmıyorum. Neyse tabii ki orada kalamazsınız dedi. Kendi yerini teklif etti bize. Hiç kalasımız gelmedi. Günlük 400 TL'ymiş bu arada. Yani adamdan birazcık hoşlanmış olsak kalırdık ama hiç hoşlanmadık. Neyse ki bize güzel bir yer gösterdi. Böyle karşıda ufak ada gibi bir yere geçtik. Tam minik çadırlık bir yer. Şimdi çadırımızı kuracağız. Saat de bayağı oldu. 8 falan oldu. Güneş battı. Öyle.